Arkadaşı o istemiyor. Okay, thank you. Thank you. Evet, şaşırdım. Çalışmaz zannettim. 감사합니다. 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 네. 감사합니다. Evet, merhabalar. Dünkü hostele gelişimle beraber bir anda kendimi yatakta buldum. Biliyorsunuz bir önceki bölümde Ulanbator'dan, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'dan Seul'e gelmiştim. Dolayısıyla şu anda hala jet lag sürecinde olduğum için hemen otelde check-in yaptıktan sonra hostelde saat 3'te check-in yaptım. Uyudum ve iyice dinlendim. Artık Seul'de dolu dolu ikinci günümüze hazır mıyız? Bence hazırız. Şimdi bugün ne yapacağız? Normalde ben elektronik alışverişimi Tokyo'da yapacaktım. Bir taraftan da size şöyle yolu göstereyim. Yatown bölgesinde kalıyorum. Çok güzel bir bölge burası. Elektronik alışverişimi Tokyo'da yapacaktım. Japonya'da bundan sonraki seyahatimizdeki aşamamız Japonya, Tokyo. Ama bir SD kart problemi yaşıyorum. Micro SD kart almam lazım. Böylelikle hiç programda olmadan Kore'deki elektronik alışverişimiz için geçeceğiz. Nereye gideceğiz? Yongsan elektronik pazarına gideceğiz hep beraber. Hem de Kore'deki elektronik fiyatlarına bakarız. Micro SD bahane olsun. O fiyatlara da bakalım. Şimdi Yongsan elektronik pazarına gitmek için bir taraftan da telefondan kontrol ediyorum. Yanlış söylemeyeyim diye. Burada telaffuz hatalarım olabilir. Telaffuz hatalarım olursa baştan belirteyim. Korece bilen arkadaşlarımız veyahut da izleyen Koreli arkadaşlarımız olursa kusuruma bakmasınlar. Şimdi Yongsan elektronik pazarına gitmek üzere metroya doğru ilerliyoruz. Evet, Yongsan elektronik market için Yongsan istasyonuna gideceğiz. Şimdi metroya tekrar bir gidelim bakalım. Benim bulunduğum yer Itaewon metro istasyonu. Evet, tekrar bilet alacağız. Evet, kartımızı aldık. Şimdi okutalım. 1650, 500'de şeyimiz vardı. 2150. Şimdi buradan gideceğiz aşağıya. Kahverengi hatta. Trenimiz geldi şimdi. Bu arada burada gördüm. Seul metro haritası. Şu meşhur harita. Burada görüyorsunuz. Bizim bulunduğumuz yer burası. Ne kadar karışık. Şimdi bugün bana karışık gelir de böyle metrolarda gittikçe alışıyorsunuz hangi istasyonlar olduğunu. Dolayısıyla ilk günlerin karışık gelmesi normal. Bu da ayrı bir keyif. Yine dün öğrendiğim bilgi. Buradan çıkarken de okutuyoruz. 같은 위치에 다시 대주세요. Please redeem your deposit after getting off. Okay, thank you. Thank you. Evet, şaşırdım. Çalışmaz zannettim. Abi sağ olsun yardımcı oldu. İşte dedim ya, ilk günün acemilikleri, ilk geldiğimizdeki acemilikler.
Evet, burası gökdelenlerin olduğu bir bölgeymiş. Şimdi şurada metrodan indik. Metrodan indikten sonra karşıya doğru geçiyorum. Evet, burada okul otobüsleri Amerika'daki gibi. Yani rengi Amerika'daki gibi ama sarı renkte. Aynı sarı renkte. Şimdi ben yeni bir bilgi öğrendim. Neden Amerika'da okul otobüsleri sarı renkte? O da şöyleymiş. Sarı renk hem gece hem gündüz hem akşam hava karardığında hem hava bulutluyken, pusluyken belli olan bir renkmiş. Ondan dolayı Amerika'da okul otobüsleri sarı renkteymiş. Burada da bu okul otobüsünü görünce aklıma o geldi. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim. Şimdi ilerliyoruz, gidiyoruz. Bakalım Yongsan Elektronik Market nasılmış? Bugün hava biraz sıcak, nemli. Şöyle devam edelim. Burada iPark Duty Free. Duty Free. AVM Duty Free'ymiş. Burada bir şey gördüm. AVM'nin burada şahane merdivenlerden oturma alanı, dinlenme alanı yapmışlar. Memory Flower yazıyor. Ne içinmiş bu Memory Flower? Bakalım. Memory Flower Jinsu Han diyor. Ama tabii Korece yazdığı için bilemiyorum. İlgimi çeken, dikkatimi çeken o kadar güzel merdiven yapmışlar ki. Merdivenin üzerinde ünlü K-popçular tanırlar. Kimdi bu? K-pop şarkıcıları. Devam edelim. İçine girdim binanın. Her yerde elektronikçiler var. Böyle pasaj gibi. DJI GoPro güzel şeyler. Buradan sorabiliriz mesela. Hello. Hello. I want micro SD card. Burası elektronik ürünlerin satıldığı bir pasaj. Burada aynı zamanda pazarlık da yapılabiliyor. Çok değişik bir yer. Yani bir fiyat yazıyor ama onunla pazarlık da yapılabiliyor biraz önce. Öyle bir şeye şahit oldum. Aynı zamanda tamir de yapılıyor. Altı kat boyunca böyle elektronik. Evet, burada elektronik markette aldım. SanDisk bu. Ne kadara aldım? 26.000 won'a aldım. Hangisiydi? Hangisiydi? Şuydu. Şu. Bunu aldım. 26.000 won'a. Çok tatlı buradaki bir abi ve arkadaşı o istemiyor. Evet, şimdi onlara Korece teşekkür edeceğim. 감사합니다. Kamsahamnida. 감사합니다. Kamsahamnida. Evet. Kamsahamnida diyorum. Okay, bye. Thank you. Thank you so much. Bye. Evet, aldık. Çok tatlılar. Tatlı abilerden gittim. Bir tane aldım. Şimdi devam edelim bakalım. Burada bu bölgenin adıymış, bu bina değilmiş. Abilerle sohbet ettim. Birazcık güç oldu tabi. İngilizceleri zayıf. Ben de Korece bilmiyorum. Dolayısıyla Translate programıyla anlaşabildik. Dedim, bu bina mı dedim yoksa bu bölgenin adı mı dedim. Bu bölgenin adıymış. Ben burada bir tane elektronik markete geldim. Görüyorsunuz burada böyle çeşit çeşit
yerler var. Aldığım yerde sadece şey vardı. SD kart, memory kart satıyordu. Gene burada. Burada da varmış. Bir de burada soralım bakalım. SanDisk. Şimdi sordum. Ben orada 26.000 won almıştım. Hemen yanındaki yere, tabii Türk'üz, soruyoruz. İster istemez. Alsak da almasak da. Aldıktan sonra aslında sormayayım diyorum ama gene de bir sordum, merak ettim ne kadar diye. Aynısına 39.000 won dedi. İndirim yapar mısınız dedim. İndirimle beraber 35.000 won dedi. Yani burada indirim cash olursa indirim yapıyorlar. Cash olmazsa kredi kartı olunca indirim yapmıyorlar. Ama yani hiç aklıma gelmezdi. Güney Kore'de de pazarlık yapacağımız hiç aklıma gelmezdi. Pazarlıkla ben 30.000 wonluk, 35.000 wonluk hatta 39.000 won dedi abla. Ben pazarlıkla 26.000 won aldım. Şimdi devam ediyoruz. Aslında gayet iyi fiyata aldım. SanDisk Extreme Pro aldım. 128 GB. Evet, bu katta da sadece fotoğraf kamera ekipmanları var. Burada dronlar var. DJI Mini Pro. Ben mikrofon alacaktım. Şu mikrofonu sorayım. Şey diye geldik ama mini SD kart diye geldik ama çıkamıyoruz buradan. Yine GoPro var. Sony 4K. Şu DJI Mic 3, DJI Mic 2. Bu yeni çıktı. Şimdi bu AVM'deki kat planını gördüm. O da şöyle. PP Electronic Parts. Audio kamera için 2F, 3F için desktop, laptop, sinema, racing simulator cafe ve kitchen, roof parking varmış. Gelirseniz eğer Kore'de, Seul'de burası Electroland diye geçiyor. Electroland. Hemen karşı tarafında da şöyle mağazalar var. Bunlar daha çok bizim spotçulara benziyor. Bizim oradaki spotçular gibi. Evet. SD kart alışverişimizi de yaptık. Makro SD kart alışverişimizi de yaptık. Pazarlıkla bence gayet iyi fiyata aldık. Yani burada en tuhafıma giden pazarlık yapıyor olmamız. Şimdi şu arkamdaki mağazaya sordum. Aynı ürünü 45.000 won dedi burası. Yani gerçekten de fiyatları kontrol etmeniz lazım. Fiyatları biliyor olmanız lazım. Evet. 39.000 won dediler. 35.000 won'a düştü fiyatı. Ondan sonra şimdi aynı ürün 45.000 won dedi. Dedim peşin alırsam dedim. Hiç düşmedi. Ama ben kaça aldım? 30.000 won demişlerdi. Aynı ürün. Hepsi aynı ürün. Yani direkt ürünün fiyatını bilmek lazım. 30.000 won demişti. 30.000 won şöyle göstereyim. 21 dolar, 22 dolar civarı. Ama ben pazarlıkla peşin alacağım ne olur falan dedim. 26.000 won'a aldım. Yani 26.000 won
18-19 dolar civarı. En son gittiğim yer 45.000 won dedi. 32 won görüyorsunuz. Yani aradaki farkı görüyorsunuz. Ben 18 dolara aldım. 32 dolara kadar, eğer ki fiyatını bilmesem ve girdiğim ilk mağazadan alışveriş ediyorsam böyle bir fark olacaktı. Hemen karşıya geçelim. Evet. Elektronik alışverişimizden sonra Kore'deki ikinci günümüzde devam edelim. Bakalım, spontane bir şekilde ilerliyoruz. Buradan nereye gideceğiz? Hep birlikte devam edelim.